Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda fırfırlı, yandan bağcıklı 2-3 yaşa uygun bebek süveterinin anlatımını yapacağım. Süveterimizi iki parça halinde örüyoruz. Önce ön parçalarını ördüm. Daha sonra arka parçasını tek omzu birleştirip yakasını örüyoruz. Daha sonra kenarlardan ilmek çıkarıp fırfırını örüyoruz. Fırfır kısmını şu şekilde yaptım. Önce ön bedenimizden ilmek çıkarıp fırfırını ördük. Daha sonra arka bedenden ilmek çıkarıp fırfır kısmını ördüm. Omuz kısımlarından dikerek birleştirdim. Süveterimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle ölçüsünü de vereyim. Beden genişliği 30 santim. Beden uzunluğu ise 36 santim. Dediğim gibi bebeğin kilosuna göre 2-3 yaşa uyumlu 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. İpimden de bahsedeyim. İpim Sensi Natural Cotton Baby. %100 pamuk bir ip. 50 gramı 130 metre uzunluğunda. 3 tane 50 gramlık ipten kullandım arkadaşlar. Siz normal anti peeling ipleri tercih ederseniz 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling iple örerseniz ölçüleriniz daha büyük olur. Çünkü daha kalın bir ip. O ipten de 1,5 yumak kullanırsınız. Şöyle yakından da göstereyim süveterimizi. Arkadan görüntüsü de böyle. Gerçekten hem çok güzel hem de çok şık bir model oldu. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi süveterimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Süveterimiz için 3,5 numaralı şişimizi 65 ilmek atarak başlıyoruz. Önce ipimden bahsedeyim. İpim Sensi'nin Natural Cotton Baby. 50 gramı 130 metre uzunluğunda %100 pamuk bir ip. İsterseniz bu ipi amigurumi ve punch yaparken de kullanabilirsiniz. 3,5 numaralı şişimize 65 ilmek attıktan sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği aldım. Örmeden alıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters olarak örüyoruz. 3 sıra pirinç örgü öreceğiz arkadaşlar. Tekli pirinç. Tekli pirinç olduğu için her sırada örerken kaydırma yapıyoruz. Arka yüzde birinci sıramızı bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. En son bir ilmek düz ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Ön yüzdeyim. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu sırada kaydırma yapacağım. Tekli pirinç modelini uyguladığımız için ters ilmeği düz, düz ilmeği ters olarak örüyorum. Yine sıra sonuna kadar sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters ilmekleri düz, düz ilmekleri ters olarak bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. En son bir ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp arka yüze 3. sıraya örmeye geçiyorum. Yine aynı şekilde kaydırma yapacağım. Ters ilmekleri düz, düz ilmekleri ters olarak örüp ön yüzde model kurulumuna geçeceğiz.
Şimdi arka yüzü yine bir ters bir düz olarak örüp tamamlayalım. Sondaki ilmeği de yine düz olarak örüp ön yüze geçelim. 3 sıra pirinç örgü modeli uygulamış olduk. 1, 2, 3. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Yine kenarlarda 4 ilmek, sağ kenarda 4 ilmek de sol kenarda pirinç örgü modelimiz devam edecek. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim ters olduğu için düz olarak örüyorum. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz olarak ördüm. 4 ilmek örmüş oldum. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Bu sırayı dikkatlice örelim arkadaşlar. Model kurulumunu hata yapmadan yaparsak rahatça ilerleriz. 4 ilmekten sonra 2 ilmek ördüm. Şimdi 3 ilmek, buradaki 3 ilmeğimizde kahve çekirdeği modelini kuracağız. Hemen yanındaki ilmeği ters öreceğiz sağ kenarına. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Buradaki 1, 2, 3 ilmeği kahve çekirdeği modelimiz olarak öreceğiz. Üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Dolama yapıp 1 ilmek daha düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi 10 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar modeli tekrarlayalım. 4 ilmek pirinç örgü modelimizi ördükten sonra 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 3 ilmekle kahve çekirdeği modelimi yaptım. 1 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeği modelimizin her iki kenarına 1 ilmek ters ilmek örüyoruz. Bu ilmekleri arka yüzümüzde düz olarak öreceğiz. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar kahve çekirdeği modelimizi kuracağız. Yine buradaki 3 ilmekle kuracağız. Kenarlarındaki ilmeği ters olarak öreceğiz. 10 ilmekten sonra 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Dolama yapıyorum. 1 ilmek daha düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Yine kahve çekirdeği modelimizin hem sağ hem de sol kenarına 1 ilmek ters örmüş olduk. Şimdi ortada olan modelimize geçiyoruz. Ortada olan modelimizi 13 ilmekle kuracağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu 13 ilmeğin her iki kenarına ajur yaparak artırma yapacağız. Tam ortasında olan 3 ilmeği de keseceğiz. Şimdi ipim önde, ajurumu yapıyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra buradaki ilk ipi 2 ilmeğin, yani 3 ilmek sayalım. 1, 2, 3. Buradaki ipi şu şekilde 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bırakıp ilmekleri şu şekilde düz olarak örüyorum. Yani görüntü olarak bükülmüş bir görüntü veriyoruz. Daha sonra tekrar 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıp ajur yapıyorum. Dolama yaparak ajurumu yapıyorum bu kenarda. 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi tekrar kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz. 1, 2, 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Birinci ilmeği düz ördüm. İpimi öne alarak ajur yapıyorum. Kahve çekirdeği modelimizdeki ikinci ilmeği de düz olarak örüyoruz. İpimi öne alıp 1 ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizin hem sağ hem de sol kenarına ön yüzde ters örüyoruz. Arka yüzde düz öreceğiz. Şimdi 10 ilmek düz öreceğim. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar kahve çekirdeği modelimizi kuracağız. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeği ikinci 2 ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Yine kahve çekirdeğimizin sol kenarına bir ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Yine pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Tersi düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp modelde birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka yüze modelde ikinci sıramızı örmeye geçelim. Arka yüzde yine ilk 4 ilmeği pirinç modelini örüyoruz. İlk ilmeği aldıktan sonra ters ilmeğimi düz, düzü ters, ters ilmeği düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ördüğümüz 2 düz ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 2 ilmek ters. Daha sonra kahve çekirdeği modelimin yanında ters ördüğüm ilmeği arka yüzde düz örüyorum. 1 ilmek düz. Kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 10 ilmek ters örüyoruz. Ön yüzde 10 ilmek düz örmüştük. Arka yüzde ters örüyoruz. Dokuz, 10. 10 ilmek ters ördükten sonra kahve çekirdeği modelimin yanındaki ilmeği düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri ters örüyorum. 3 ilmek ters, tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi arka yüzde yapmış olduğumuz ajuru ters olarak örüyoruz. Ajurla birlikte 13 ilmek ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En son ajur ilmeğimi ters olarak ördüm. Toplamda 13 ilmek ters ördük. Kahve çekirdeği modelimin yanındaki ilmeği düz. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri ters örüyorum. 3 ilmek ters ördükten sonra hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüp 10 ilmek ters örüyorum. On ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz, kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri ters, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeği tersi düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, sondaki ilmeği de düz olarak örüp arka yüzü tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde yine sıra başındaki 4 ilmeği kaydırma yaparak pirinç örgü modelini uyguluyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tersi düz, düz ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra 2 ilmek düz. Buradaki 2 düz ilmek hiç değişmiyor. Arka yüzde de ters olarak örüyoruz. Şimdi bir ilmek ters. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındaki ilmeği ters. Kahve çekirdeği modelimizin her iki kenarında bir ilmek ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi 10 ilmek düz örüyorum. On ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimdeki ilmekleri tekrar bir ilmek ters. Şimdi ipimi arkaya alıyorum.
Ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ajur yapmak için ipimi öne alıyorum. 1 2 3 4. Bu defa 4 ilmek düz örüyorum. Bir önceki sırada 5 ilmek düz ördükten sonra 3 ilmeği kesmiştik. Bu defa 4 ilmek düz örüyorum. Yine buradaki ipimi 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum, şöyle üzerine gelecek şekilde. Daha sonra üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Tekrar ajur yapıyorum. Ajur ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Daha sonra ilmeklerim kendisini gösteriyor. Bir ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz kahve çekirdeği modelimde, tekrar bir ilmek ters, 10 ilmek düz örüyorum. İlmek düz ördükten sonra bir ilmek yine kahve çekirdeği modelimin yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örüp yine sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, tersi düz, sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Model biraz kendisini belli ettikten sonra arkadaşlar daha rahat öreriz. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk ilmeği aldıktan sonra tersi düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 10 ilmek ters. Yine modelimize geldim. Kahve çekirdeği modelimize 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 2 3 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 13 ilmek ters örüyorum. Tam ortada olan modelimizdeki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 10 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örüp sıra sonunda 4 ilmeğim kalıyor. Yine pirinç örgü modelini örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle modelimize bakalım arkadaşlar. İlmekler artık kendisini göstermeye başladı. Şimdi yine sıra başındaki 4 ilmeği pirinç olarak örelim. Artık bu 4 ilmeği söylememe gerek yok arkadaşlar. Pirinç olarak örmeye devam edelim. Daha sonra 2 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum. Yine kahve çekirdeği modelimde olan 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip 1. ilmeği düz, ilmeği öne alarak ajur yapıyoruz. 2. ilmeği de tekrar düz olarak örüp yanındaki ilmeği ters örüyorum.
tekrar kahve çekirdeği modelini yapmış oluyoruz. 10 ilmek düz örüyoruz. On ilmek düzden sonra bir ilmek ters. Yine kahve çekirdeği modelimizdeki 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip göstermiş olduğum gibi örüyoruz. Bir ilmek ters. Daha sonra 1 2 ilmek ters ördükten sonra ipimizi öne alarak ajur yapıyoruz. Bu sırada 1 2 3 ilmek örüyorum. Tam modelin ortasında olan ilmeklerin üçünü birlikte keseceğim. Fakat ilk ilmeği şöyle 2 ilmeğin üzerinden geçirip üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Şöyle modelin ortasında bükülmüş bir görüntü oluyor. Bu görüntüyü o şekilde örerek sağlıyoruz. Şimdi tekrar 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alarak 2 ilmek daha düz örüyorum. Buraya 3. ajur sıramızı, modeldeki 3. ajur sırasını örüyoruz. Bir ilmek ters örüp yine kahve çekirdeği modelimizi örerek devam ediyoruz. Düz ilmeklerime geldim. 10 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, kahve çekirdeği modelimi örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Pirinç örgü modelimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ilmekler kendisini belli ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp arka yüzü tamamlayıp gelelim. Ön yüze geçtim. Modelimizde artık ortaya çıktı arkadaşlar. Örmesi daha kolay. Yine kahve çekirdeği modelimizi göstermiş olduğum gibi örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 4 tane kahve çekirdeği modelimiz var. Aradaki düz ilmekleri yine düz olarak, tam ortasında olan modelimizde yine en ortada olan 3 ilmeği üçünü birlikte keserek devam edeceğiz. Kenarlarda ise 4 ilmeğimiz pirinç örgü olarak ilerliyor. Şimdi pirinç örgülerimi örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Benimle aynı ilmek sayısında başladıysanız zorlanmazsınız arkadaşlar. Biraz büyük başladıysanız eğer, büyük başlarken de bu 10 ilmek düz ilmeğinizden artırma yapmanız gerekiyor. İsterseniz kenarlara da ekleyebilirsiniz ya da buradaki 2 düz ilmeğe 1 ilmek daha ekleyerek daha büyük yapabilirsiniz. Fakat benimle aynı sayıda başladıysanız örerken daha kolay örersiniz. Şimdi bir ilmek ters ördükten sonra ortadaki modelime geldim. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ajur yapıyorum. Yine 1 2. Bu sırada 2 ilmek düz örüyorum. Yine ilk ilmeği ikinci ve üçüncü ilmeğin üzerinden şu şekilde geçirip bırakıyorum. Üçünü birlikte düz örerek kesiyorum. Üç ilmeği birlikte düz örerek kestikten sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alarak ajur yaptım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 10 ilmek düz örelim. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz,
bir ilmek ters örüp 2 ilmek düz örüyoruz. Pirinç örgü modelimize örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmekleri de görmüş olduğumuz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Sadece pirinç örgü modelini ise modelde kaydırma yaparak örüyoruz. Şimdi arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım, ön yüze geçtim. Yine ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örerek modelin ortasına kadar gelelim. En son kahve çekirdeği modelimin yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz örüp ipimi öne alarak ajur yapıyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. Tam modelin ortasında olan 3 ilmeği düz örerek kesiyoruz. Yine ilk ilmeği ikinci ve üçüncü ilmeğin üzerinden şu şekilde geçirerek bırakıyorum. Daha sonra üçünü birlikte kesiyorum. Bir ilmek düz örüp ipimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters. Yine kahve çekirdeği modelimin ilmeklerini örüyorum. Bir ilmek ters örüp 10 ilmek düz örüyoruz. On ilmek düzden sonra bir ilmek ters, kahve çekirdeği modelimizi örüyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Burada bir ilmek ters örmüşüm yanlışlıkla. Onu düzeltelim. Şimdi 2 ilmek düz örüyoruz. Pirinç modelini örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi yine örmemiz gerektiği gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz. Kenarda olan ilmekleri de pirinç örgü olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. 3 sıra pirinç örgüden sonra 1 2 3 4 5. Şimdi 6. ajur sırasındayım. Yine ilmekleri örmem gerektiği gibi öreceğim. Pirinç örgü modelimi uyguluyorum. Bir ters bir düz olarak 4 ilmekten sonra 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Şimdi 10 ilmek düz örüyoruz. 1 2 10 ilmek düz ördükten sonra yine 1 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüp 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Yine buraya 6. sıra ajurumuzu yapacağız. Motifimize kadar geldik. Yine ilk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu sırada motifimizi tamamlıyoruz. İpimi öne aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Sonraki sırada tekrar motif kurulumuna geçeceğim. İlmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimiz kendisini gösteriyor. İlmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Kahve çekirdeği modellerimiz aynısı gibi devam edecek. Yine süveterimizin tam ortasında olan motifi aynısı gibi ilk sıradan kurmaya başlayacağız.
Yine tam ortada 13 ilmeğimiz var. Ortada olan motifimize kadar örerek ilerleyelim. Ortada olan motifimize kadar ilmeklerimi örerek geldim. Düz ilmeğimiz 13 ilmeğimiz var düz ilmek olarak. Yine ilk model sırasında olduğu gibi kurulumu yapalım. İpimizi öne alıp ajur yapıyoruz. 5 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. Tam modelin ortasında olan 3 ilmeği yine kesmiş olduğum gibi ilmeğimin yerini değiştirerek kesiyorum. Üç ilmeği birlikte düz örerek kestim. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ipimi öne alıp dolamamı yaptım. Yine ajurumu yapmış oldum. Bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi yine devam ediyorum. Tekrar birinci sırada olduğu gibi tekrar modelin ilk sırasını örmüş oldum. İlmeklerimizi yine aynı şekilde örerek ön yüzü daha sonra da arka yüzü tamamlayıp tekrardan ön yüze geçelim. Ön yüzü ve arka yüzü tamamladım. Tekrar ön yüzde ortada olan motifimize kadar örerek geldim. Şimdi ikinci motifimizin ikinci sırasındayız. En son ters ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ajur yapacağım. Bu sırada 4 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4. Diğer sırada 5 ilmek düz örmüştük. Bu sırada bir ilmek eksildi. 4 ilmek düz örüyorum. Tam ortada olan 3 ilmeği keseceğim. Yine ilmeğin yönünü çeviriyorum arkadaşlar. İlk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne aldım. Buradaki ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek kahve çekirdeği modelimizde olan ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek ters ördükten sonra 10 ilmek düz örüyorum. Diğer sıralarda aynı ilk motifimizde olduğu gibi devam edecek. Kenarlara ajur yaparak ilerleyeceğiz. Modelin ortasında olan 3 ilmeği düz örerek keseceğim. Yine ilk ilmeğin yönünü çeviriyoruz arkadaşlar. Kahve çekirdeği modelimiz aynısı gibi devam edecek. Bu şekilde örerek motiflerimizde ilerleyelim arkadaşlar. Daha sonra yakasını kesmeye geçeceğiz. Şimdi ben ön bedenimizde motiflerde ilerleyip geliyorum. Ön bedeni 7 motif sırası olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeklerimi de şu şekilde ayırdım. İlmek ayracıyla belirledim. Şöyle sayalım: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 ilmek bu kenarda var. 26 ilmek de bu kenarda. Ortada ise 13 ilmeğimiz var. 2 4 6 8 10 12 13 7 motif olduktan sonra ilmekleri bu şekilde ayıralım.
Ortada olan 13 ilmeğimizi keseceğiz. Belirlediğim ilmek ayracına kadar ilmeklerimi örerek geldim. En son kahve çekirdeği modelimden sonraki ters ilmeğimi ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Önce 13 ilmek keseceğiz. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde 13 ilmek kesiyoruz. Şimdi bu ilmeğimi de kesmem gerekiyor. İlmek ayracımı çıkarıp yine düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Toplamda burada 26 ilmeğimiz kaldı. İlmekleri örmem gerektiği gibi örüp sıramı tamamlayacağım. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzü örüp tekrar gelelim. Burada da yine 4 ilmek keseceğim. İlmekleri ön yüzde ve arka yüzde örmem gerektiği gibi ördüm. Şu şekilde arka yüzdeki son ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Önce 13 ilmek kesmiştik. Şimdi bu sırada 4 ilmek keseceğim. İlk ilmeği aldım. Yine ilmeklerimizi aynı şekilde bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek kestikten sonra yine ilmekleri ön yüzde ve arka yüzde örmemiz gerektiği gibi örüp gelelim. Tekrar 4 ilmek keselim. Yine arka yüzde sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Ön yüze geçtim. Tekrar 4 ilmek keselim. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 3 4. Önce yakası için 13 ilmek kestik. 4 ilmek kestik. 4 ilmek kestik. Daha sonra 2 2 olarak kesip yaka kesimini tamamlayacağız. Sonra kalan ilmeklerle omuz kısmına kadar öreceğiz. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Şimdi arka yüzü örüp geliyorum. Ön yüze geçtim. Bu sırada 2 ilmek keseceğim. 1 2. Şimdi tekrar ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Kesim işlemine son 2 ilmek kesip tamamlayalım. İlk ilmeği aldım. Yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha düz örüp ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 13 4 4 2 2 olarak yaka oyuntusunu kesmiş olduk. Şimdi şişimizde kaç ilmeğim kaldı söyleyeceğim arkadaşlar. Şu ilmeği de düz örmem gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14. 14 ilmekle omuz kısmına kadar örelim. İstediğimiz uzunluğa gelince burada da yine aynı şekilde 4 4 2 2 olarak yaka oyuntusunu keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şişimizde olan ilmeklerle omuz kısmına kadar örüp gelelim.
Omuz kısmına kadar bu tarafı ördüm arkadaşlar. Toplamda ilk kahve çekirdeğinden sayarsak 29 kahve çekirdeği kadar ördük. 28.yi ördükten sonra 29.yu örüp bıraktım. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra örerek birleştireceğim. Şimdi bu tarafı nasıl kesiyorum onu göstereyim. İpimi arkadan bağladım. Arka yüzde kesiyoruz. Diğer tarafı farklı kesmiştim. Bu tarafı biraz farklı keseceğim. İlmeklerin her iki yönde aynı görünmesi için 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 4 ilmek keseceğiz. İlmeği şişe taktım, tekrar kesiyorum. 2 ilmeği tekrar şişe takıyorum. 3 yine 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 4 ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örelim. Önce 4, daha sonra tekrar 4 kesip 2 2 olarak kesip diğer omzu kaç sıra ördüysek bu kenarı da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Bu tarafın kesimini göstermiş olduğum gibi arka yüzde yapıyoruz. Şimdi bu omzu tamamlayıp gelelim. Şöyle ön yüzden tekrar göstereyim. 13 ilmekten sonra 4 4 2 2 olarak kesmiştik. Burada da yine 4 4 2 2 olarak kesip bu kenarı kaç sıra ördüyseniz bu omzumuzu da o sırada örüp tamamlayıp gelelim. Ön parçamızın her iki omuz kısmını tamamladım. Şimdi arka parçamızı örmeye geçelim. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Arka parçam için de yine 65 ilmekle başladım. Ön kısımda örmüş olduğumuz gibi 1 2 3 sıra pirinç örgü modelini uyguladım. Yine kenarlarda 4 ilmeğimiz pirinç örgü olarak devam ediyor. Diğer ilmekleri ise ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Yakasına kadar arka parçamızı da ördüm. Arka parçamızı ön parçadan 6 sıra şu şekilde sayarsak 1 2 3 4 5 6 6 sıra eksik başlıyoruz. Eksik örüyoruz arkadaşlar, 6 sıra. Yani ön parçamızın uzunluğunu kaç sıra ördüyseniz arka parçayı ondan 6 sıra eksik örüp yakasını kesmeye geçiyoruz. Arka parçanızı sayın. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 ilmek ördüm. 23 ilmek de bu kenarda arkadaşlar. Ortada olan ilmeklerim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Bu sırada 19 ilmeğimizi örerek keseceğim. Dediğim gibi ön parçanızı sayın. Arka parçayı ön parçadan 6 sıra eksik ördükten sonra yakasını kesmeye geçiyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirip ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde 19 ilmeğimizi kesiyoruz. Ayraç kısmımıza kadar ilmeklerimizi kesiyoruz.
19 ilmeğimizi kestim. Bu ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Ayracımı çıkardım. Yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bu kenarda da 23 ilmeğim var. Şimdi ilmekleri örmem gerektiği gibi örüyorum. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim, tekrar kesim yapacağız. Ön yüzü ve arka yüzü tamamladım. Sondaki ilmeği düz örüp sıra başında örmeden alıyorum. İpimi bu şekilde arkaya aldım. Şimdi 3 ilmek keseceğiz. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. 1 2 3 3 ilmek kestikten sonra yine ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde örüp gelelim. Ön yüze geçtim. Tekrar 3 ilmek keseceğim. 1 2 ve 3. Yine ilmeklerimi örüyorum. İlmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde tamamlayıp gelelim. Ön yüze geçtim. Tekrar 3 ilmek keseceğim. Önce 19 ilmek kestim. Daha sonra 3 3 tekrar 3 ilmek kesip şişimde 14 ilmeğim kalacak. Ön bedenlerde de omuz kısımlarında yine 14 ilmeğimiz vardı. Üç ilmek kestim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bu şekilde bırakıp ipimizi tam şu kısma bağlayalım. Bu omuzda olan ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. İpimi arkadan bağladım. Şimdi bu omuzu kesmeye geçiyorum. 3 ilmek keseceğim. Diğer taraftan farklı kesim yapıyorum. Ön bedende de aynı şekilde yapmıştık. Bu kısmı ön yüzde örerek kesiyoruz. Bu kısmı ise arka yüzde yine örerek 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. İlmeği tekrar şişime takıyorum. Yine 2 ilmeği örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişe takıp 2 ilmeği örerek kestim. 3 ilmek kesmiş oldum. Arka yüzü ve ön yüzü tamamlayıp üçer üçer göstermiş olduğum gibi arka yüzde kesimlerimizi yapıp bu omuzu da tamamlayalım. Arka parçanın her iki omuzunu da tamamladım. Önce sol tarafı birleştireceğim. Ön parçamızı arka parçanın üzerine yerleştirelim. Her iki sol tarafta da şişlerimize takalım. Daha sonra tığ yardımıyla örerek birleştireceğiz. Şimdi ön parçayı arka tarafa çeviriyorum. Her iki parçanın da arka yüzü ön yüze denk gelecek şekilde. Omuzu birleştirdikten sonra yakasını öreceğiz. Omuz kısmını tığ yardımıyla birleştiriyorum. Ön parçadan bir ilmek, arka parçadan bir ilmek alıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ön parçadan ve arka parçadan bir ilmek alıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp bu şekilde omuzda olan ilmekleri birleştiriyoruz. Şimdi bütün ilmekleri
göstermiş olduğum gibi örüp gelelim. Omuz kısmını birleştirdim. Şimdi yakasından ilmek çıkarıp yakamızı öreceğiz. Şu şekilde buradan ipimi kesmemiştim. İlmeklerimi önce ön parçanın yakasından, daha sonra arka parçadan çıkarıp öreceğim. Ben ilmeklerimi şu şekilde çıkarıp tığ yardımıyla çıkarıyorum. İsterseniz şişle de çıkarabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Şöyle görmüş olduğum büyük boşluklara batıyorum. 3-4 boşlukta bir, şöyle aradaki küçük boşluklara batalım. İlmek sayımız az olmasın. 1 2 3 4 ilmek çıkardıktan sonra şöyle aradaki iki büyük boşluğun arasında olan küçük boşluktan da tığ yardımıyla ilmek çıkaralım. Büyük boşluklardan ilmeklerimizi şişle çıkarabiliyoruz. Küçük boşluklardan da tığ yardımıyla ilmekleri çıkaralım. Şimdi ben bu şekilde ilmeklerimi çıkarıp geleyim. Toplamda ön bedenden kaç ilmek çıkardım söyleyeceğim. Omuz kısmına kadar yakasından 70 ilmek çıkardım. Şimdi arka bedenden de tam şu kısma kadar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. 40 ilmek de buradan çıkardım. Toplamda 110 ilmeğimiz oldu. Şimdi yakasını şişimizde olan 110 ilmekle 2 ters 2 düz olarak 8-9 sıra olana kadar örelim. Daha sonra yakasını nasıl kesiyorum onu göstereceğim. Yakasını 2 4 6 7 sıra ördükten sonra 8. sırada ön yüzde kesiyorum. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. Ters ilmeği ters olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmekleri düz, tersleri ters olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek yakamızda olan ilmeklerimizi keselim. Daha sonra bu omuzu birleştirip fırfır yapımına geçeceğiz. Omuz kısmındaki ilmekleri ilmek tutucudan çıkarıp şişime geçirdim. Şimdi şu şekilde yine ters yüzü dışa gelecek şekilde birleştirelim. Önce şu kısmı birleştireceğim. Yaka kesimini yaptıktan sonra buradaki ilmekle şuraya kadar birleştirme yapacağım. Tığ yardımıyla daha sonra yine omzumuzu tığıyla diğer omzu birleştirdiğimiz gibi birleştireceğim. Hemen köşe kısmı batıyorum. Buradan ilmeği çıkarıyorum. Şimdi şu kısımlardan, kenardaki ilmeklerden birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde tam şu kısma kadar birleştirip gelelim. Bu kısmı birleştirdikten sonra bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp diğer omuzu birleştirmiş olduğumuz gibi bu omzumuzu da birleştirelim. Bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden alarak omuz kısmını birleştirip gelelim.
Omuz kısmını birleştirip tamamladım. Şimdi kenar fırfırı için ilmek çıkaracağım. Önce ön bedenimizin fırfırını örelim. Daha sonra arka bedenin fırfırını örmeye geçeriz. Şu şekilde bu kenarlardan, üç kenardan ilmek çıkaracağım. Buradan ve buradan omuz kısmına kadar. Daha sonra arka beden için yine aynı şekilde üç kenardan çıkaracağım. Şu kısımdan, alt kısımdan ve bu kenardan çıkararak daha sonra fırfırları omuz kısmını birleştirmiş olduğumuz yerden fırfır kısımlarını tam bu kısımdan birleştireceğim. Yani fırfırları bütün hepsini değil de ön bedenin fırfırını ayrı, arka bedenin fırfırını ayrı olarak örüp omuz kısımlarından birleştireceğiz. Bu şekilde daha kolay olur arkadaşlar. Belki sizlerde uzun şiş olmayabilir. Bende misinalı uzun şiş var ama ben de bu defa bu şekilde yapacağım. İlmekleri almak için ipimi arka kısma bağladım. Hemen bir ilmek çıkarıyorum. Tığ yardımıyla ilmekleri çıkaralım. İlmeğimi çıkardım. Hemen tekrar ilmek çıkarıyorum. İlmekleri şu şekilde çıkaracağız. Önce hem büyük hem küçük boşluklara batacağız ilk sırada. Şimdi iki ilmeğin arasındaki küçük boşluğa batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi büyük boşluktan, daha sonra küçük boşluktan, büyük boşluktan, küçük boşluktan bu şekilde ön parçanın kenarlarından ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Ön bedenimizin 3 kenarından ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 300 ilmeğim var. Şimdi arka yüzde örmeye devam edeceğim. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak öreceğiz. Bu ilmek sayısı bizim için yeterli değil arkadaşlar. Fırfır görünümünü vermek için biraz daha artırma yapmamız gerekiyor. Bu sırada da 6-7 ilmekte bir artırma yapacağız. Şimdi ters olarak örüyorum. 6 ilmek ördüm. 7. ilmeği ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. Bu şekilde artırmalarımızı 6-7 ilmekte bir tekrarlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördükten sonra şu şekilde sol şişimle arkadan ilmeğin içerisine girip aynı ilmeği tekrar örüyorum. Bu şekilde bir ilmek artırmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. ilmeği örüyorum. Arkadan ilmeğin içerisine girip tekrar ters olarak örüyorum. 6-7 ilmekte bir bu şekilde artırmamızı yapalım. Diğer sırada artırma yapmadan sadece şişimizde olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 8-9 sıra olana kadar örelim. Daha sonra fırfırımızın kenar kısmını nasıl örüyoruz onu göstereceğim. Fırfır kısmını 8 sıra ters örüyoruz. Arka yüzde sayarsak 2, 4, 6, 8. Daha sonra arka yüzde düz olarak örüyoruz ki ön yüze ters gelsin. Bir sıra arka yüzde 9. sırayı düz olarak ördükten sonra tekrar ön yüzde kesim yapıyoruz. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. Bir ilmek düz örüp
bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimleri ön yüzde yapıyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 8 sıra ördükten sonra arka yüzde bir sıra düz örüyoruz. Ön yüze ters olarak gelmesi için. Daha sonra ön yüzde de bu şekilde keserek fırfır kısmını tamamlıyoruz. Kenar kısmını neden böyle yaptık? Kıvrılma olmasın diye bu şekilde 9. sırayı arka yüzde düz olarak örüyoruz. Kıvrılma olmaması için. Şimdi bütün ilmeklerimizi kesip gelelim. Bütün ilmeklerimizi kestikten sonra ipimi biraz uzun kestim. Daha sonra iğne yardımıyla omuz kısımlarından birleştireceğim. Sadece buralarda dikiş izimiz olacak. Tek tarafını birleştirdim. Diğer tarafı da birleştirip tamamlayacağım. Bağcık yapımını da göstereyim. Tek bağcığımı yaptım. Bağcıklarımız bu şekilde olacak. Bağcıklar karşılıklı gelecek şekilde, şu şekilde tam karşısından ilmeklerimizi çıkaracağız. İpimizi buraya bağlayalım. İpimi buraya bağladım. Şimdi 3 ilmek çıkaralım. Şu şekilde. 1 2 3 3 tane ilmek çıkardıktan sonra ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Hep aynı yönde öreceğiz. Hep ön yüzde öreceğim. İlmekleri düz olarak örüyoruz. 3 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar sağ şişimden sol şişe ilmekleri geçiriyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra tekrar sol şişe geçiriyorum. Aynısı gibi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örerek bağcıklarımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Yine arka bedende de bağcık öreceğiz arkadaşlar. Arka bedende de yine karşılıklı gelecek şekilde, şu şekilde bu bağcığımıza karşılık gelecek şekilde tekrardan buradan da 3 ilmek çıkarıp istediğimiz uzunluğa gelene kadar bağcıklarımızı örüp tamamlayalım. Süveterimizi bitirmiş olalım. Şimdi ben bağcıkları göstermiş olduğum gibi örüp geliyorum. Bağcıklarımızı 20-25 santim kadar ördüm. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Süveterimize tamamlamış oldum. Süveterimizin önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü de böyle. Daha yoğun fırfırlı isterseniz de ilmek sayısını daha fazla alabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.